Selamünaleyküm değerli dostlarım. Bugün Sıla yolunda öyle bir gelişme var ki gerçekten önümüzdeki yıllarda hepimizi tamamen etkileyecek. Kapıkule'den tutun Sırbistan-Macaristan sınırına kadar yepyeni sınır kapıları, dev projeler, bekleme sürelerini kısaltacak modern sistemler birer birer onaylanmaya başladı. Bu videoda size tek tek anlatacağım. Hangi kapı açılıyor, ne zaman açılıyor, bekleme süreleri nasıl değişecek ve bu projeler gurbetçiyi ne kadar rahatlatacak hepsini net bilgilerle paylaşacağım. Sıla yolunda biliyorsunuz en büyük sıkıntı gümrüklerdeki kuyruklar. Yıllardır en çok şikayet edilen şey belli. Kapıkule'nin önünde 5-6 saat, 5-6 saat nedir değerli dostlarım? Benim tanıdıklarım var 18 saat beklediler. 18 saat dile kolay. Horgos Röske'de geceler boyu süren bekleyişler orada aynı sıkıntı. Ben şahsen sezon dışında gittim 6,5 saat beklediğimi biliyorum. Sezonda değil yani sezon dışında gittim 6,5 saat beklediğimi biliyorum. Geçişler büyüyor ama kapıların kapasitesi aynı kalmıştı. İşte bu yüzden 2026'da ülkeler artık büyük sınır kapısı modernizasyonuna geçti. Kapıkule'nin kuzeyine yeni Türkiye-Bulgaristan sınır kapısı geliyor. İlk büyük haber Bulgaristan Bakanlar Kurulu'ndan geldi. Resmen açıklandı. Kapıkule'nin kuzeyine yepyeni bir sınır kapısı kuruluyor. Bu kapı ne işe yarayacak? Şu an Kapıkule'de tek başına tüm yoğunluğu kaldırıyor. Yeni kapı açıldığında trafik tabii ki ikiye bölünecek. Tır kuyruğu, yolcu kuyruğu artık aynı bölgeye yığılmayacak. Türkiye'nin modern tarama sistemleri yeni kapıda da kurulacak. Bunun anlamı şu. Kapıkule 2027-2028 yıllarında bugünkü halinden çok daha hızlı bir kapı olacak. Tabii değerli dostlarım, değerli izleyiciler bu Kapıkule şimdi inşaata başlandı. Hazırlıklar, projeler bitti. İnşaata başlandı. 3 haftada bitmez tabii ki bu yeni kapılar, yeni yollar yapılması lazım. Yalnız inşaatlar başladı. Sırbistan-Macaristan dev sınır kapısı. 20 araç aynı anda işlem görecek. Evet bu beni çok sevindirdi. İkinci büyük proje Sıla yolunun kabus noktası Horgos Röske için geliyor. Kim tanımıyor ki bu sınır kapısını? Bu sınır her yaz felaket kalabalık olur. 10-12 saat bekleyenler oldu. Bilhassa sezonda 12 saatten fazla bekleyenler de oldu. Değerli dostlarım biliyorsunuz işte bunun için Sırbistan ve Macaristan dev bir anlaşma imzaladı. Planlanan yeni kapı. Tekrar söylüyorum beni sevindiren 20 araca aynı anda işlem yapabilecek bir sistem geliyor. Genişleme alanı tamamen hazır. Modern tarama cihazları, tek noktadan giriş çıkış modeli, uzun tır kuyruklarını yolcu araçlarından ayıran özel koridorlar. Ve en önemlisi ben buna pek inanmıyorum ama Haziran 2026'da açılması planlanıyor. Ben inanmıyorum. Ama bu yaz yetişmeyebilir ama 2027 Sıla yolunda gurbetçi çok büyük rahatlayacak. Sırbistan tarafı bu projeyi tarihi genişleme diye duyurdu. Macaristan ise kapasiteyi %300 arttıracağını açıkladı. Hızlı geçiş ortak kontrol sistemi yolda. Bu ne anlama geliyor? Bakın değerli dostlarım bu da çok mühim bir nokta. Sadece kapı açılmıyor, bir de ülkeler yeni bir sisteme geçiyor. Ortak kontrol noktası, dijital pasaport taraması, otomatik plaka okuma, tek seferde hem Sırbistan hem Macaristan polis ve gümrük işlemi. Yani bu şu demek oluyor değerli dostlarım. 2 defa sıraya girmeyeceksin. Bitti o. Bir Macaristan'da göster ehliyetini, pasaportunu. Bir Sırbistan'da değerli izleyiciler o dönem yavaş yavaş bitiyor. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde Avrupa Birliği sınırlarında bu model yaygınlaşacak. Yani bir kere göstereceksin. Yok Macaristan'da göster, Sırbistan'a gel, orada bir daha sıraya gel, bir daha bekle saatlerce. Bu gelirse değerli dostlarım çok iyi olur. Çünkü uçak biletleri aldı başını gitti. Ekonomi iyiye gitmiyor. Herkes maddi durumda dikkat etmesi lazım.
Uçakla Türkiye'ye gidiş gelişler çok pahalılaştı maalesef. Şimdi adamın 2 tane 3 tane çocuğu var. Uçak biletlerini hesapladığınız zaman bilhassa sezon aylarında yaz tatili için adamın maddi durumu müsaade etmiyor. Tatile para yetişmiyor. Peki bekleme süreleri nasıl değişecek? Gurbetçiye etkisi. Kısaca özetleyelim şimdi değerli dostlarım. Kapıkule ve Yenikapı yığılma azalacak. Orada yarı yarıya düşecek ve yeni açılan kapı son sistemlerle çalışacak ve çalışmalar daha da hızlı olacak. Sırbistan Macaristan dev kapı 20 hatlı hızlı işlem. 20 araç aynı anda kontrol edilecek. Tır ve yolcu araçları tamamen ayrılacak. Ortak kontrol sistemi tek seferde pasaport kontrolü. Bu da tekrar söylüyorum bakın hem Macaristan'da hem Sırbistan'da bu konular bitiyor. Bu konular bitiyor bir kere göstereceksin. Sistemler birleşecek. Bu projeler tam olarak bittiğinde bekleme süreleri 2-3 saate kadar düşebilir. Sezon aylarından konuşuyorum. 12 saat, 14 saat, 16 saat beklemeler 2 saate tabii düşerse bizler de oh be deriz. Yani insanlar da artık düşünmeden seve seve Sıla yoluna çıkabilirler. Bugün yazın gördüğümüz 10-12 saatlik kuyrukların çoğu tarih olabilir. İnşallah. İnşallah bu böyle olursa değerli izleyiciler ben de artık herhalde daha fazla giderim. Sezonda da gidebilirim. Şimdi dostlarım Sıla yolu artık eskisi gibi olmayacak. Bakın çok şeyler değişiyor. Bu projeler kesinleşti, imzalar atıldı ve inşaat süreci başladı. Baştan söylediğim gibi inşaatlar başladı. İlk resimler medyadan bana ulaştığı zaman tabii ki ben bunları tekrar kanalımda sizlere yayına vereceğim. Bizim için en büyük kazanç bekleme sürelerinin azalması olacak. Bu videoda sadece özet geçtim. Belki de fark etmişsinizdir çabuk neler oluyor. Eğer isterseniz daha teknik taraflarını harita üzerinden nokta da anlatabilirim. Şimdi değerli izleyiciler Sıla yolundan konuştuk 7,5 dakikadan beri. Tekrar söylüyorum hepinizi hatırlatıyorum bakın buraya kadar izlediyseniz Sıla yolu sezon yaklaşıyor. Gelecek haftaya Mart ayına giriş yapacağız. İnşallah hep beraber Sıla yolu yaklaşıyor. Lütfen belgelerinizi kontrol edin. Pasaport, kimlik, ehliyet, araba ruhsatı, araba sigortası, vekaletname lazımsa vekaletname. Lütfen ve lütfen rica ediyorum kontrol edin, mağdur kalmayın. Ve her seferinde söylerim bakın. Aracınıza oturdunuz, her şey hazır, bavullar hazır, aileniz, çoluk çocuk arabaya oturdu, kontağı çevirmeden evvel, start düğmesine basmadan evvel tekrar evraklarınıza aracın içinde tekrar bakın. Neden üstüne basa basa söylüyorum? Oldu. Birisi Fransa'da araba ruhsatını unuttu, birisi ehliyetini Berlin'de unuttu. Değerli dostlarım İsviçre'den giden vatandaşımız araç sigortasının belgesini mutfak masasının üstünde unuttular. Onun için mağdur kalmamanız için söylüyorum bunları. Tekrar söylüyorum ki şimdi pasaportunuzun süresi geçtiyse konsolosluğa müracaat ederseniz uzatma imkanınız var. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bütün gelişmeleri anında tabii ki öğrenirsiniz. Burada paylaşıyorum. Beni tanıyanlar tanır. En sonunda ne diyorum? Sağlık, en mühimi sağlıcakla kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.